Hayat kendini eve kapatmak için çok kısa. Kim bilir ki daha kaç yaz göreceğiz acaba? Kaç tane kış? O yüzden her mevsimin tadını çıkartın. Dibine kadar yaşayın, kışı da, yazı da. Herkese merhaba, Gülşah's Life Podcast'ine hoş geldiniz. Yaklaşık 2 ay sonra ilk kez bir podcast kaydediyorum. Gerçekten çok özlemişim. Ama ne diyebilirim ki, yazın tadını çıkarmakla meşguldüm. Bugün konfor alanının dışına çıkmakla ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Arka planda da tüm yaz boyunca geçirdiğim, kendimi iyi hissettiğim o anlardan oluşan bazı kesitler olacak. Umarım hoşunuza gider. Birçok insan bilir ki Boğa burcu oldukça tembel bir burçtur. Ve ben her anlamda bir boğayım. Ama bir sürü güzel sayılabilecek özelliklerin arasında en belirgin olan maalesef tembelliğim. Ama bu konunun sadece burçla ilgili olmadığını anladım. Nasıl anladığımı birazdan siz de anlarsınız. Bunu kabullenmek uzun bir süremi aldı diyebilirim. Ne kadar inkar etsem de evet ya ben böyleyim cidden diyebilecek bir noktadayım şu anda. Sosyal anksiyetem yok aslında. Yani bir ortama girdiğimde adapte olma ve uyum sağlama sürecim geçmiş yıllara nazaran daha kısa sürelere indi çok şükür ki. Eskiden kalabalıklardan daha çok kaçan ve mecburen maruz kaldığım anlarda daha çok strese giren, hatta hayatı sorgulamama sebep olan anlar yaşardım. Neredeyim ben? Neden buradayım? Buradan kaçmalıyım. Eve dönmek istiyorum. Yani kafamda olan tek şey eve dönmek oluyordu her zaman. Milyon tane düşünce geçiyordu. Ne yazık ki. Yani kendimi o anda oraya ait hissetmemeler, adapte olamamalar ve sürekli tek yaptığım şey etrafa sahte gülücükler atıp konuşmaları dinliyormuş gibi yapmak, kafa sallamaktı ama aslında dinlemiyordum. Yani tek düşündüğüm şey o ortamdan bir an önce tüyüp kendi konfor alanıma dönmekti. Hatta geçen gün telefonumun sesli notlar kısmına bakarken kaydettiğim bir sesi buldum ve şey demişim. Beni kalabalıklar arasında attığım sahte gülüşlerden tanırsınız falan. Belki çoğunuzun duramayacağı, yapamayacağı kadar evde durup vakit geçirebilirim. 2 hafta, 3 hafta, 1 ay, 2 ay, hatta 3 ay bile istesem evden dışarı adımımı dahi atmam. Çünkü ev benim gerçekten huzur bulduğum, kendimi rahat ve güvende hissettiğim konfor alanım. Bu pandemi sürecinde eve kapanma sürecini en rahat atlatan kişilerden biri bendim bu anlamda diyebilirim. Çünkü zaten eve alışkındım. Evde olmak benim için her zamanki gibi bir şeydi. Beni etkileyen bu noktada herhangi bir şey olmadı o sıralarda. Ama bununla ilgili artık bir şeyler yapmam gerektiğini idrak ettiğim bir zaman dilimindeyim. Biraz sosyalleşmem gerektiğini düşündüğüm, farklı ortamlarda farklı deneyimler yaşamam gerektiğini düşündüğüm bir dönemdeyim. Ve kendimle defalarca çakıştığım, defalarca söz verip sözümde duramadığım ve tabii ki bu yüzden kendime güvenimi de yitirmiş biriyim bu konuyla ilgili özellikle. Mesela diyorum ki yarın dışarı çıkacağım, kafamda plan yapıyorum. Oraya gidip şunu halledeceğim, şuraya gidip şunu da yaparım falan filan. Ertesi gün oluyor. Aman boş ver ya ne gerek var şimdi deyip evde kalmaya, yatmaya devam ediyorum. Ve bu kısır döngü ne yazık ki günlerce sürüp gidiyor. Ve ben gerçekten istediğim hayatı yaşayamıyorum böylelikle. Hayalini kurduğum hayatı sürdürememek de bende bunalıma, düşünceleri ve sonrasında da strese neden oluyor tabii ki uzun vadede.
Ama önemli değil. Önemli olan kısım farkındalık ve uyanış kısmı. Hangi noktada tıkandığım, neden sürekli aynı şeyleri yaşadığım, nerede yanlış yaptığım, hayattan ne beklediğim ve şu anda hangi noktada olduğumu çözdüğüm kısım önemli. Ortada bir sorun varsa o sorunun kaynağını bulamadığın zaman o sorun uzun zaman sürüp gidebilir. Ama bulduğun andan itibaren çözüm süreci tamamen kişiye bağlı. Ben de bunu çözüme kavuşturmak için artık adımlar atmış bulunuyorum. Çeşitli ilhamlarla, çeşitli mesajlarla tabii ki. Nasıl mı? Harekete geçmek zorunda olduğumu hissettiğim bir dönemdeyim demiştim. Ve halihazırda böyle hissederken önüme bir psikolog ve psikoterapistin videosu çıktı. Yine ve yeniden kendime bir işaret atlettiğim bir videoydu. Video direkt şu şekilde girdi bu arada. Hayatının daha ileri gitmesini istiyorsun ama hayatını ileri götürecek hiçbir şey yapmıyorsun. Kendini hiç yormuyorsun, sorumluluk almıyorsun, çaba sarf etmiyorsun. Aynı yerde tekrar edip duran bir yaşantın var. Zank. Bir dakika kim bu? Neden beni bu kadar iyi tanıyor falan oldum. Ve devamında diyor ki bu konfor alanında kalmak demek yani rahat, azıcık aşım, kaygısız başım mantığı. Kimler bu döngünün içerisinde kalmayı tercih eder? Ben pür dikkat dinliyorum çünkü birisi çıkmış ve benim çok önemli bir sorunumu çözecekmiş gibi. Ve gözümdeki perdeyi kaldıracakmış gibi hissediyorum. Neyse dikkatle dinlemeye devam ettim. Diyor ki çocukluğunda özellikle bir şeyleri aşması için fırsat verilmemiş, sorumluluk verilmemiş bireyler. Her ihtiyacı ebeveynleri tarafından giderilmiş olan, bir şeyleri başarmaya yönelik motivasyon geliştirilmesine ya da başarmasına fırsat verilmemiş olan bireyler. Kendine inancı olmayan, özgüveni düşük olan bireyler yine konfor alanından çıkamazlar. Hoppala bu benim. Sanki yıllardır çözülmemiş bir şey şu anda çözülüyor gibi hissediyorum. Evet başka diye dinliyorum. Akabinde de şunları sıralıyor. Faşizme meyilli olan yapılar yani negatif yaşantılardan, kaostan beslenen, kendisiyle ilgili pozitif gelişmeye açık olmayan, acı çekmekten keyif alan bireyler konfor alanından çıkamazlar. Bir sorumluluk almaktan kaçan, bir öteki sürekli bana baksın, bana hizmet etsin, benim değerlerimi bir öteki geliştirsin gibi daha kaçınmacı davranış sergileyen bireyler, zorluklarla mücadele etme yönünde becerisi gelişmemiş olanlar, kendini çok fazla yormayı sevmeyen, risk almaktan çekinen korkanlar. Ve en önemli kısmı ve idrak etmek zorunda olduğumuz kısmı şu: konfor alanından çıkabilmenin yöntemi, tek bir yöntemi var. O da harekete geçmek. Yani konfor alanında kalmadan gerçekten konfor alanının dışına çıkabilmek, bedel ödemek bir noktada. Eğer bunu yapmazsak, evet belki ağrısız başımız olacak. Ne uzayacağız ne kısalacağız ama istediğimiz hayatı yaşayabilecek miyiz? Bence hayır. Hayata daha camdan dışarı bakan gözlerle ömrümüzü tüketmiş olacağız. Evet, aynen öyle. Kendimiz için ne istiyoruz? Nasıl bir hayat sürdürmek istiyoruz? Hayattan neleri bekliyoruz? Belki de bunları iyice bir düşünüp belirleyip ona göre harekete geçmemizde fayda var sevgili arkadaşlarım. Şu anda benimle aynı düşüncede, aynı hislerle, aynı istekte olup aynı benim gibi harekete geçmekte zorluk çekenler varsa, ben nasıl ki ansızın önüme çıkan bazı şeylerden kendime ders çıkartabiliyorsam, ilham alabiliyorsam, kendime mesaj olarak atletebiliyorsam, umarım bu podcast de size bir mesaj, bir uyanış olsun diliyorum. Hadi kalkalım artık. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.